Şu an Bali balonu patladı diyebilirim rahat bir şekilde. Bu sene misal kendi işlerimden dolayı da biliyorum. Evet. Koronadan önce ya da korona zamanı bile bu kadar kötü geçirdiğim zaman olmadı. Buraya koronadan sonra aşırı gelmeye başladılar. Ki buranın potansiyelini de gördüler. Bir nevi adanın içinden geçtiler, adayı mahvettiler diyebilirim yani. Rahat bir şekilde diyebilirim aslında. Onlar yüzünden kiralar bu kadar arttı. İmkanımız olsa da memleketteki herkesi bir günlüğüne, 2 günlüğüne olsa başka bir memlekete gönderip o memleketin halini görüp kendi haline şükretmeyi öğretebilmek aslında. Vallahi hocam gelsinler yanıma dükkan açsınlar. Adabıyla çalışacaksa. Ama maalesef işte Sıkıntı yaşayan Türkler oluyor mu genelde? oluyor. Oluyor. Bayağı oluyor. Memlekette bizim yapılan bu muhabbetler işte Bali ucuz, Bali'ye gidin. Tamamen yalan ve yanlış bir bilgi. Memlekette yiyemezsin böyle lahmacunu. Bulamazsın yani. Memlekette yediğin lahmacun değil. Onun içinde et yoktur. Adamlar sebzeyi basar verir önüne. Lakin bir Türk'ün yapacağı işi 5 Endonez yapıyor. Aslında matematik yaptığında daha pahalıya denk geliyor. Hepsi el bebek gül bebek. Ne ahlak var, ne din iman var maalesef. Oralara girmeyelim fazla. Eyvah. Niye burada baba diyorlar belli oldu biraz sonra. Eyvallah. Biraz da şey de var, asabiyet de vardır da onu bize gösterelim. Ondan. Bali'den tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Yine çok özel ve çok güzel bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz yurt dışında gezdiğim ülkelerde, gezdiğim yerlerde Türklerle yine sohbet videoları yapıyorum. Yine güzel bir Türk mekanına denk geldim. Şimdi sahibiyle tanıştım. Aslan Bey. Kendisi uzun yıllardır burada yaşıyor. Tanıştık, güzel bir sohbet ettik ve ondan sonra da dedim ki bu sohbeti böyle artık kameraya taşıyalım ve sizler de bu sohbete dahil olun istedim. Şimdi birazdan içeriye geçeceğim. Güzel, şirin bir mekan, kebapçı, pideci, lahmacun üzerine çalışan güzel bir yer. Uzun yıllardır burada yaşayan insanların buradaki tecrübeleri daha farklı. Şimdi ne diyoruz? Türklerle yaptığımız sohbet videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Turkish Kitchen isminde güzel bir, şirin bir mekan. Merhabalar. Nasılsınız? Sen nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldin. Hoş buldum. Aslan Usta merhaba. Eyvallah. Aslan Usta diyorum ama doğru mu telaffuz ediyorum? Aynen. Ustalık var mıydı? Var elhamdülillah. Ha güzel. Kayseri'yiz da. Neresi? Kayseri. Kayseri'le. Kayseri merkez. Evet. Şimdi sizi biraz tanımak istiyorum ben. Nasıl geldiniz buraya? Biraz gerçi gürültülü burası. Ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama. İnşallah duyuyorlardır arkadaşlar. Memleket Kayseri demiştiniz. Aynen abi. Elhamdülillah. Ben de Yozgatlıyım. Yakınız. Ne örüyorsun? Adasını aldı. Büyük muhabbete girebilirik Ne yani. örüyorsun? Gadasını aldım aynen. Ne öreyim ne sen de örüyorsun. Öyle onun gibi Allah gidiyor. şükür vallahi. Ne örüyorsun diye yuvarlanırık giderik yani. Şimdi burası güzel böyle Seminyak'ta küçük şirin bir yer. Kebap üzerine değil mi burası? Kebap mı? Kebap, meze. Kebap, Yani meze. aslında aklına gelecek çoğu şey var. İşte pidesinden lahmacununa, Çok güzel. mezesinden mantısına. Çok güzel. Allah'a şükür her şey var elimizde. Kaç yıl oldu buraya geldiniz? Bu dükkan 11 seneden beri burada. Evet. Hatta Bali'nin ilk Türk dükkanı, ilk Türk restoranı rahat bir şekilde diyebilirim. Daha bundan önce İlk Tulip değil vardı. Daha o fazla uzun süre dayanamadı. Yani Bali'nin en uzun vadeli çalışan Türk restoranı burası. Turkish Kitchen mi? Bali. 11 seneden beri aynı lokasyondayız. Aynı yemekler. Gün birden bugüne kadar aynı şekilde hizmetimiz Şimdi devam ediyor. herkesin bir hikayesi var da Evet. sizin gelme hikayeniz nedir? Ben şöyle söyleyeyim. İlk Malezya ile başladım ben. Ne için? Dondurma işi yapıyordum orada. Dondurma işi. Evet. Hatta ilk Mado'yu biz orada açtık. Öyle mi? South Asia'da ilk Mado. Malezya'da, Kuala Lumpur'da He. açıldı. Onunla da katkımız oldu. Malezya'dan sonra Singapur, Hong Kong, Tayland, Tayvan, Jakarta, en son burası. Avşar Türk'üyüm ben. Avşar Türk'ü. Gezici. Yani yaylacı, öyle diyeyim sana. Şey, Yazlıkçı, kışlıkçı. Kaşkai Türkleriyle aynı mı oluyor aşağı yukarı? Benziyor mu? Avşar Türk yani 12 Türk boyundan Evet. bir tanesidir. Yıldız Han soyundan geliriz. Biraz ne derler? Türklüğümüzle gurur duyuyoruz bir nevi elhamdülillah. Elhamdülillah. Aynen. Ya bana da kızıyorlar bazen izleyiciler ya yine mi Türkleri çekiyorsun falan diye. Ya ben Ekibi çekeceğiz ha. seven arkadaşlar da çok bu tür videoları. O yüzden bizim kitlemiz çok takip ediyor. Ya yardımcı olabilsek Evet. ne mutlu bize. Bilgi diyelim. anlamında, birikim Aynen. anlamında çok önemli şeyler aslında. Çünkü aslında
Bali'yi çok büyük bir balon yapıp şişirdiler. Memleketten de gelip burada yerleşip çalışmak isteyen, burada yerleşip burada yaşamak isteyen insan çok. Lakin bu kararı vermeden önce buraya gelip bir ay, 2 ay zaman geçirmeleri gerekiyor illaki. Kesinlikle. Ki görsünler, bilsinler. Denildiği gibi Bali çok ucuz bir yer değil aslında. Özellikle koronadan sonra dünyanın her yerinde başımıza gelen bir şey aslında. Enflasyonun yükselmesi, paranın değer kaybetmesi, kiraların %200-300 oranında bir anda fırlaması, yükselmesi. Ya bunu bazen arkadaşlar, yurt dışına çıkmayan arkadaşlar belki sadece Türkiye'ye özgü bir şey Yok, sanıyorlar. hayır öyle bir şey yok işte. İşte maalesef Türkiye'den çıkmayınca farkına varamıyorlar. Aslında göremiyorlar. keşke ne derler, imkanımız olsa da memleketteki herkesi bir günlüğüne, 2 günlüğüne olsa başka bir memlekete gönderip o memleketin halini görüp kendi haline şükretmeyi öğretebilmek aslında. Çünkü memleketten çıkmayınca adamlar hakikaten dünyanın geri kalanını kendisinden daha iyi sanıp kendi halkına şikayet eder. Şimdi Bali'ye gelmek isteyen arkadaşlara tavsiyen nedir? Tavsiyem şu olur, gelsinler, görsünler, 1-2 ay zaman geçirsinler, daha sonra karar versinler ne yapacaklar. Tatil için gelenlere ayrı, onun bir şey demiyorum Ya zaten de. tatil için gelenler zaten gelir, görür, gider. Severse kalır. Zaten çoğu insan Bali'ye geldikten bir ay sonra burada işte kalayım, burada bir şeyler yapayım, burada çalışayım Evet. demesinin bir sebebi de aslında Asya'nın rahatlığı diyebilirim. Sıcak olması. Sıcak olması, insanların stressiz olması, Evet. herkesin güler yüzlü olması diye şekillendirebiliriz aslında. Sizin buraya gelmekle alakalı mesela tam olarak bir hikayeniz var mı? Ben bundan önce Jakarta'daydım. Jakarta'da kendi işimiz vardı. Jakarta'dan sonra aslında Endonezya'ya, Jakarta'ya ilk geldiğimde Bali'yi bana çok tavsiye ettiler. İşte Bali'ye git, Bali'ye git, Bali'yi gör, Bali'ye git. 3 sene boyunca hiç gitmedim. Geldiğimde de bir nevi biraz şok oldum. Şimdi bizim memlekette Bodrum, Kemer, Kaş gibi Evet. yerlerle Bali'yi kıyaslayamazsın aslında. Ama Bali'nin de farklı bir albenisi var. Ben bile halen onun ne olduğunu nokta atışı atıp diyemem yani. Tutuyor mu? Bir şekilde çekiyor seni ada. Bir şekilde çekiyor yani. Özellikle gençler için aslında. Evet. Ya şu an bir nevi gençlerin en top İngilizce de karışacak araya kusura bakmayın. Destination. Evet. Bali. Dünya genelinde. Özellikle hele şimdi bizim memlekette dünyanın geri kalanı unutulmuş, sadece Bali var gibi bir Değil mi? ifşa var aslında. Herkes Bali'ye gidiyor. Aynen. Herkes Bali'ye Aynen. geçiyor. Bali önceden çok güzeldi. Bali şu saatten sonra aslında bir nevi patladı diyebilirim. Yani değişen aslında çok fazla bir şey yoktur herhalde değil mi? Yani Olur mu? Aşırı değil. Yani şu anki Bali ile koronadan önceki Bali'yi kıyaslarsan öyle mi? şu anki aslında artık şehir hayatına girdi. Sayı mı arttı? Sayı arttı, insan sayısı arttı, trafik daha da beter oldu. Zaten altyapı yok Evet. memlekette doğru düzgün. Geldiğinde görürsün zaten kaldırım yok ki yürüyesin. Evet. Kaldırım Kalk olayı yani. yok. Burada yürüme Olan şansı yok. kaldırımı da zaten trafikten dolayı motorlar kapatıyor. Doğru. Motorlar o kaldırımı artık ana yol gibi kullanmaya başlıyor belli bir saatten sonra, belli bir zamandan sonra. Öyle olunca da ister istemez bir yerde bir stres Aynen. oluşturuyor. İlla ki. Hele hele Türksen. Bali'nin peki güzel yanlarının dışında hani herkesin çok methettiği yanların dışında Şu an Bali balonu patladı diyebilirim rahat bir şekilde. Bu sene misal, kendi işlerimden dolayı da biliyorum. evet. Koronadan önce ya da korona zamanı bile bu kadar kötü geçirdiğim zaman olmadı. Bu sene bayağı bir zor geçti Balililer için aslında. Bali'de iş yapanlar için. Bali'de iş yapan yatırımcılar için. Yatırımcılar için bayağı ağır geçti. Ben bile hani çoğu zaman dükkanı desteklemek zorunda kaldım ki ayakta kalsın. Peki Bali'ye gelip yatırım yapacak olan bir arkadaş, Türk vatandaşı, hani Türkiye'nin böyle stresinden öyle tabir ediyorlar. Yani ben öyle bir şey tabii iddia etmiyorum ama Türkiye'nin stresinden Pardon. Türkiye'nin stresinden kaçıyorum, kaçmak istiyorum, çekinmek istiyorum diyen insanlar için söylüyorum. Ya bu sadece Bali değil, dünyanın geri kalanında çok güzel farklı yerler de var aslında. Oraya da gidebilir insanlar ama Bali öyle bir revaca geçti ki hani Bali'den başka bir yerler yokmuş. Hani illa Bali olması gerekiyormuş gibi bir algı yaratıldı. Ama Bali'nin dışında da çok güzel yerler var. Ben insanlara şunu tavsiye ederim aslında. Vietnam, Bali'ye nazaran daha mantıklı bir yatırım Evet. yeri aslında.
Ada olduğu için Bali hani çok rahat bir şeyler yapabilirim diye bir algı var. Ada aslında ama artık şehir diyebiliriz. Şu an Bali'nin Ülke nüfusu 5 milyonu geçmek üzere. Yani 5 Evet. milyona 6 milyona yaklaşmak üzere yani. Bu çok büyük bir rakam aslında. Evet. Adanın büyüklüğüne, boyutuna göre. Her şeyin çok kolay olabileceğini bazen düşünüyorlar. Gelirim işte şirketimi açarım, iş yerimi kurarım, ondan sonra büyük paralar kazanırım diyen Ya arkadaşlar da var. gelsinler illa. Yani illa gelsinler ama hani derler ya bizim memlekette eşeğini sağlam kazığa bağlamaz diyoruz. Bir gel, bir gör, bir bak ondan sonra karar. Evet. Ama ben tavsiye eder miyim? Şu saatten sonra fazla etmem. Hani Lombok Adası'nı tavsiye edebilirim. Misal orada halen her şey ucuz diyebilirim. Ama bu memlekette bizim yapılan bu muhabbetler işte Bali ucuz, Bali'ye gidin tamamen yalan ve yanlış bir bilgi deyip rahat bir şekilde bunu açıklayabilirim. Belki geçmişte kalan bir bilgi. Aynen öyle. Geçmişte koronadan önce Bali bildiğin cennetti. Bildiğin dünya üzerindeki cennet Bali'ydi. Ama geçti artık maalesef. Hani gelen turist kalitesi aşırı yüksek ve iyiydi. A'dan Z'ye yani her türlü pisliği de var artık burada maalesef. Buraya gelen yatırımcı olan arkadaşlar mesela bir şeyler yapıp başaramayıp buradan ayrılan oluyor mu? Çok. Taşındım deyip Çok. ondan sonra burada hani Çok. bir şeyleri olmadı, tutturamadı. Çok. Para harcadı. %70, %60 gibi büyük bir oranda verebilirim yani. Şirket kurulumları normalde burada biliyorsunuz hani ülkeye gelmeden de yapılabiliyor bazı Ya. resmi prosedürler. Ama onu yapmasınlar. Gelsinler, Evet. görsünler, ondan sonra karar versinler. Hani şirket yapımı gibi işler aslında çok pahalı ya da aşırı para harcamanı gerektirecek bir şeyler değil aslında. Evet. En fazla 2500 dolara adam akıllı bir şirket açar, üzerine çalışma izni alırsın. O da sana 2000 dolar da öyle koysan da 4500-5000 dolara Evet. hem çalışma izni almış hem de şirketini kurmuş olursun. Evet. Kalabilirsin o sürede. Ki şirket kurup director olarak, investor olarak kitas alırsan, çalışma izni alırsan 2 yıl boyunca zaten devlet sana burada kalma hakkı veriyor. Evet. Ama o kitasla, o çalışma izniyle çalışamıyorsun. Devlet sana burada kalma hakkı veriyor. Tabii. Çalışma tamamen farklı bir konu aslında. Bizim arkadaşlar genelde o konuda biraz yanılıyorlar. Evet. Yani ben iş yerimi açtıysam kardeşim başında dururum. Öyle bir işte, o direkt klasik Türk mantığı. Öyle bir şey yok baba. Ya belki Başında durursun, onda birçok yerde problem yok. belki olur Ama ama. işin içine girip çalışmaya başlarsan Tabii. bu sefer immigration gelir, cezasını ödettirir sana yani. Ya da memleketten dışarı atar seni. Aynen. Bir şekilde o sorunla karşılaşıyoruz. Yani illaki burada karşılaşıyoruz. İş yeri Ya açtıktan sonra millet Bali'yi aslında böyle isteyenin istediği gibi at koşturduğu bir yer gibi düşünüyor, görüyor. evet. Ama hani polis ne kadar da kendini fazla göstermese de her zaman orada yani. Tabii. Gözleri üzerinizde. Immigration olsun, polis olsun. O yüzden o konularda işte buraya gelecek olan arkadaşlar için o konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Gelsinler, görsünler, bir geçsinler, bir vakit geçirsinler. Kafalarına yatarsa Tabii. yapsınlar. Öbür türlü akıllarından bile geçirmesinler yani. Doğru. Buraya gelmeden, görmeden. Ustam eline sağlık. Afiyet olsun hocam. Döktürmüşsün. Eyvallah. Mezeler ne var abi burada? Baba ganoush, carrot tarator, mutabel, humus. Humus Burada ve da lahmacunlarımız lahmacunlarımız var. Aynen. Elinize sağlık. Bunlar Eyvallah. nasıl burada zor oluyor mu ya da personel? Yo Allah aşkına bütün malzemeleri zaten Öğrendi. ya Türkiye'den ya Avustralya'dan Evet. getirtiyoruz. O yüzden dolayı yani tat konusunda hatta şöyle söyleyebilirim. Türkiye'deki yediğinizden daha iyidir diyebilirim rahat bir şekilde. Bir Kayserili olarak. Kayserili olarak. Yani yorumlara bakarsanız zaten görürsünüz. Hakikaten yemeklerimiz elhamdülillah gayet lezzetli. Mekanın ismini bir daha söyleyebilir misin? Turkish Kitchen Bali. Evet. Aslında mekanın daha önceki ismi İstanbul Meze Kebap House'tu. Ha, öyle mi? Ya İsim mi değişti? koronadan sonra tekrar tadilat yapıldı. İşte ismini değiştirelim dedik dememizin sebebi de Evet. maalesef diğer gelen arkadaşlar yeni açtıkları mekanların ismini İstanbul koydukları için Hep İstanbul diye gidiyor. yani dedik artık İstanbul nereye? uğraşmayayım milletle. Biz Evet. ismimizi değiştirdik. İsmimizi değiştirdik. Daha sonra bu ismi de almaya çalışanlar oldu. Ha, bunu da almaya çalışıyorum. Ya onları Kopyala da yapıştır var ya artık bizde. dedik arkadaş bir defa müsaade ettik. İkinciye kusura bakmayın. Herkes haddini bilsin.
Türklerle arası nasıl burada? Vallahi hocam gelsinler yanıma dükkan açsınlar. Adabıyla çalışacaksa. Ama maalesef işte Sıkıntı yaşayan Türkler oluyor mu gelenler? oluyor. Oluyor. Bayağı oluyor. Maalesef. Ben Bali'ye geldiğim günden beri hep derim misal. Sağda solda Fransız, İtalyan restoranları görene kadar her yerde Türk restoranı göreyim. Evet. Gelsin benim yanıma açsın. Tabii, Hiç kendi problem değil. kültürümüz A'dan yayılsın. Z'ye ben her türlü yardımını da yaparım. Ki yapmışlığımız da vardır. Halen yaparız elhamdülillah. Sıkıntı değil. Herkesin rızkı farklıdır. Herkes kendi rızkını yer orada. Size baba diyorlarmış burada, doğru mu? Aynen. Baba ismini Nereden bu adada geliyor? koydular aslında. O adadaki arkadaşlar koydu aslında. O da yardım yapmayı sevdiğimizden dolayı. Evet, destek veriyorsunuz Aynen. insanlara. Hani ne derler? İllegal çalıştığımızdan değil yani. Güzellik yapmakla alakalı. Aynen. Aynen öyle. Buradaki gelen işte Türkler, sıkıntı yaşayanlar falan oluyor mu? Duyuyor musunuz? Çok. Bazı yerlerde oluyor ya. Ya Var mı örnekleri? bu dükkan aslında bir nevi Bali'nin muhtarlığıydı Muhtarlık diyebilirim. gibi. Vay. Aynen. Sıkıntı yaşayan çok. Misal son zamanlarda da oluyor. Aslında bunu şu şekilde açıklayıp insanları bilgilendirmek lazım. Evet. Buraya geliyorlar. Evet, Bali'ye geliyorlar. Tamam her şey çok güzel. tamam. Bali'de şöyle bir rahatlık var. Hani polis seni sıkıştırmıyor ya da ne derler? Sürekli baskıda ya da kontrol noktaları yok. Evet, O yüzden psikolojik dolayı olarak onu çok o hissettirmiyor. yüzden dolayı memleketten çıkıyor geliyor buraya. Affedersin klubuna gidiyor. Her ne halk işte geçiriyor. Atlıyor motora. Gidiyor kafasını vuruyor duvara. Ondan sonra el kaldırıyor. Devlet bana yardım etmiyor. Ama asıl hikaye arkasındaki hikayeyi de anlatmıyor. Ama bunu yapan hepsi değil aslında. Bir iki tane vardı. Memlekette bayağı bir problem çıkaranlar da oldu. Gerçek olayı anlatmıyor. Hani işte kaza yaptım, devlet bana bakmıyor. Lan içiyorsun. Kullanmayı bilmiyorsun. Biniyorsun, gidiyorsun duvara vuruyorsun. Belki ehliyeti biliyor. Ondan sonra diyorsun ehliyet hak getirir zaten. Onların iş biliyor. İşte diyor mu adamın rahatlığı var. Rahatlığı var ama bu rahatlığı yanlış yollarda kullanmamak Evet. lazım. Buraya geliyorsanız eğer, hele gece dışarı çıkıyorsanız sizden ricam arkadaşlar alkollü bir şekilde motor kullanmayın. Kesinlikle. Bunu rahat bir şekilde. Yollar emin zaten bir çok şekilde- müsait değil. Yollar Çukurlu, müsait değil. Zaten delikli. ters taraftan akıyor. Motor sürmeyi de bilmiyorlar. Şimdi adadaki herkes motor kullandığından bizim Türk adamı yaparım diyor, atlıyor, yapıyor da eyvallah ama işte kafası ayıkken, Evet. kafası güzelken o motora binmemesi lazım. Zaten Gojek var, Grab var, hani application'lar da var. İnsanlar o application'lardan aracını çağırıp evine sağ salim gidebilir. Tabii o tür durumlarda da Ya, normal taksiyle şeyle de uygun bu sene yolda misal gidebilirler. bu sene hani ölenler de oldu. Bizim Türk vatandaşlarından ölenler de oldu burada. Rahat ben şahsen 10-15 defa duymuşumdur yani. Doğru. 10-15 defa çünkü telefonda bize de geliyor işte konuşamıyorlar. Communication sıkıntısı oluyor. Biz de gidip yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Evet. Ama milletten ricam buraya geldiğinizde partiden sonra lütfen motora binmeyin. Motor, araba vesaire. Motora binmeyin, sürmeyin. Araba, Evet. motora sürmeyin. Aracınızı arayın, application'ınız gelir, sizi alır, evinize sapasağlam götürür. Motor kullanmayın. Dikkat etmek lazım aynen. Aynen. Ki burada şöyle bir şey de var şimdi, hastaneler falan da çok ucuz değil. Şimdi Allah korusun Sağlık o sektöründe- kaza sonucunda hele sigortan yoksa hastaneye düşmüşsen adamlar seni hasta olarak görmüyor. O adamların gözünde sen parasın. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hem cebinizi hem canınızı seviyorsanız Bali'ye geldiğinizde alkol aldıysanız eğer sakın ha sakın motora binmeyin. Dikkat etmek lazım Dikkat aynen. edin. Aynen. Avustralya'dan gelen ürünler var vesaire. Ne geliyor Avustralya'dan? Ya işte kahvemizden çayımıza, Ha. işte Türkiye'den olmazsa Avustralya'dan, Avusturya olmazsa Singapur'dan. Müşteri portföyünüz nasıl? Müşteri Nereden? genelde dünyanın her tarafından. Yani dünyanın her tarafından Sadece Bali'ye Türkler gelen. değil, Ya sadece Türk mutfağını Türkler biliyorlar değil. ama. Ya Türk mutfağını bilmeyen mi yok ya? Dünya mutfağı aslında Türk mutfağı. Değil mi? Dünya mutfağı aslında Dünya Türk mutfağı. mutfağı. Yani bu Fransız olayı, İtalyan olayı falan değil yani aslında. Şu an bile adada Türk yemeği bulamazsan gidip Yunan restoranında da yiyebilirsin. Çünkü aynı. Sonra adam bir key gelin koyuyor. diyebiliyor musun? Nasıl? Çıkın gelin mekan açın buraya diyebiliyor musun? Yok. Ya gelsinler, açılsın. Hakikaten çok iyi açılsın. biliyorsan. Olsun. İşi biliyorsan, hesabın, cebin sağlamsa ama açmadan önce de gel bir 2-3 ay Çek et. zaman geçir. Tabii. Ondan sonra kararını ver.
Hani şimdi memleketten, stresten kaçıp başka memlekete gitmek isteyip Daha büyük stres yaratacaksın. daha büyük stres kendine yaratma bence. Doğru. Hele şu zamanda biz bile burada Bali'de olmamıza rağmen yapacağımız işlerde kendimizi biraz daha yavaşlatıyoruz ve kısıtlanıyoruz. Çünkü Evet. fiyatlar aşırı uçtu. Kiralamalar. Misal diyelim ki, for example baba, biz restoran, bu dükkanın kirası yıllık önceden 100 liraydı. Evet. Şu an aynı dükkana adam 400 lira istiyor. Misal. Nereden nereye gelmiş? Yani o parayı verdiğin anda o parayı bir şekilde çıkartman lazım senin iş yapabilmen için. Doğru. Ki kira miktarı o kadar yüksek olunca sen o dükkanda affedersin Ne yaparsan kendini yap. parçalarsan Evet. dahi o parayı tekrar çeviremez. O yüzden dolayı hesabını kitabını sağlam yapman lazım. Buraya gelip 3-4 ay bir vakit geçirdikten sonra kararını verip işine başlaman lazım besmeleyle inşallah. Güzel. Şimdi ben de az önce söylediğim gibi size şirket kurulumları, oturumlarla alakalı danışmanlık veriyorum ama hani her zaman da söylüyorum bunu. Önce kendin bir gel, gör. Aynen. Abi ben daha önce gelmiştim burayı, biliyorum, yaşadım diyorsa yine de bir gel diyorum. Yani O ne eski zaman hali. da- Şu an yeni Yine de bir hali. gel, Ya yine de bir özellikle bak. koronadan sonra bu korona zaten Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte bitti. Evet. Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra ne kadar dünya üzerinde Rus var, Ukraynalı var, bir nevi balya doldular. Dünyanın birçok yerinde varlar da burada da çok var ama. Burada da aşırı var. Buraya koronadan sonra aşırı gelmeye başladılar. Ki buranın potansiyelini de gördüler. Bir nevi adanın içinden geçtiler, adayı mahvettiler diyebilirim yani. Rahat bir şekilde diyebilirim aslında. Onlar yüzünden kiralar bu kadar arttı Fiyatları mı diyebilirim çok aslında. yükselttiler, yani rekabet mi oluştu o zaman? Rekabetten ziyade iş bilmezliklerinden. Şimdi adam da haklı. Memleketinde savaş var. Kendini garantiye alması lazım. Parasını getiriyor buraya. Ya 100 liralık yeri 200 liraya tutuyor. Şimdi Israrcı olunca adam da çıkartıyor fiyatı. yani bir kişi değil de hani bunu 1000 kişi olarak düşün. Bu sefer Bali genelinde bir kira problemi ortaya çıkıyor. Bu sefer Balililer misal ben kendi dükkanıma şu kadar 100 lira veriyorum diyeyim. Adam diyor ki bana artık Ruslar şu kadar veriyor diyor. Adamın da gözünü fazla açtılar. Aslında adamın hakkı ama o değil. Evet. Bir nevi aslında bizim hakkımıza girmeye başladılar diyebilirim yani. Doğru. Bir villa tutmaya kalk. Misal diyorlar ya işte Bali çok ucuz, Bali'de kalmak çok ucuz. Hikaye. Ya nasıl bir yerde kalmak Diyorlar istiyorsun? aylık. Şimdi koskosanlar var böyle küçük oda. Evet. Küçük bir oda. Ne kadar şimdi ben sana? 20 metrekare. Evet. 20 metrekare bir odaya adam senden 8 milyon para alıyor. Bu da en kötülerden bir tanesi. 8 Evet. milyon dediğin sana 16-17 bin lira para yapar. Sadece kalmak için verdiğin, hani accommodation için kalmayı. 16 bin lira, 20 bin lira. Ya şey Minimum. bile söyleyenler var, ben duyuyorum. Villa kiraladım 100-150 dolar ya abi, sen nereden kiralıyorsun villayı? Ya Onu da Singalaca'dan duydum yani. ya Singalaca'dan tutmuştur ya Lovena'dan tutmuştur. Bana hiç sanmıyorum ya. Adanın diğer taraflarında yani. Adanın öbür taraflarında. Ama 100 dolara villa 100 kimse dolar falan vermez ki ya. İmkanı yok hocam. Lahmacun. Soğutmadan yiyebilir İçeriği mi? nedir? He? İçeriği nedir? Tadını bir ısırık al, gerisini anlarsın abi. Vallahi. Aynen. Burada limon yok mu? Hep böyle küçük limon kullanıyorlar Limon değil var ama burada lime daha fazla olduğundan mi? He, erişim kolay oluyor. ya erişim kolay. Zaten Evet. buradaki limonların çoğu da Türkiye'den geliyor yine. Öyle mi? Importation Türkiye'den oluyor abi. Türkiye'den gelen ne var başka buraya? Dimens meyve suları var. Köpüte marketlerde. Başka öyle fazla malzeme yok aslında ya. Bizim Özgür abi var, o getirir bayağı malzeme Türkiye'den. İşte zeytinyağından tut, bütün baharatlara, A'dan Lahmacun Z'ye. gerçekten çok iyi ama. Afiyet olsun. İşte boşuna demedim abi. Gerçekten çok iyi Tadına yani. bak ondan sonra anlarsın diye. Sırrı ne bunun? Hani hamuru falan da çok güzel. El emeği göz nuru. İçeriği de çok Öyle güzel. söyleyeyim. Aynen. Memlekette yiyemezsin böyle lahmacunu. Bulamazsın yani. Memlekette yediğin lahmacun değil. Onun içinde et yoktur. Adamlar sebzeyi basar verir önüne. Bu kadarını beklemiyordum ha. Kayseri, yurt dışında- hocam Kayseri izledik ya. Tutmuyor ayar. Ya. Yani yediğim çok yerde. Kimi daha böyle yağlı oluyor, kimi ben o şeyi çok alamadım. Birçok yerde yemiştim. Burada da Tayland'da da aynı şekilde. Bu dükkanda en çok sattığım lahmacunla mantı aslında. Mantı da satıyorsunuz. Aynen. Bütün popüler ürünler var yani. Kayserilik baba. Hatta yeni açacağımız yerde yağlama da var. Sucuklu yumurtasından melemenine tut A'dan Z'ye hepsi Ne olacak. zaman inşallah. açıyorsunuz? İnşallah ayın sonuna. Normalde bugün bitmesi gerekiyordu tadilatın. Lakin Endonezya'da bu işler biraz Tadilat işleri. planladığının üstüne bir ay daha ekle. Genelde. Bir aysa bir ay daha ekle. Ya. Özellikle bu aralar
Bali'de her yerde neredeyse bina yapımı olduğundan dolayı villa yapımı, restoran yapımı işçi bulamıyorsun. İşçi Java'dan getiriyorsun. Bu sefer 2 gün çalışıyor. Başka yerde bir iş buluyor. Elinden gene kaçıyor. Elemanları da elde tutmak çok zor. Çalışmıyor değil, çalışıyorlar ama ya çalıştıkları zaten hocam. Bir Türk'ün yapacağı bir işi 5 Endonezyanca yapabiliyor. Öyle söyleyeyim. Bu şeyde hizmet sektöründe de mi aynı yani? Ya, Senin sektöründe de aynı. Bütün sektörlerde. Bir Türk'ün yapacağı işi 5 Endonezya yapıyor. Misal burada diyorlar işte işçilik ucuz. Eyvallah ucuz. Çok da ucuz değil aslında ama ucuz. Lakin bir Türk'ün yapacağı işi 5 Endonezya yapıyor. Aslında matematik yaptığında daha pahalıya denk geliyor. Dediniz ya bir Türk'ün yapacağı işi 5 Endonezya yapıyor. Yani şöyle, çalışan Türk Türkiye için söylüyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Çok hakkını alamıyor muydu yani? Ona bir şey diyemeyeceğim hocam, ne yalan söyleyeyim. Çok mu ya da ekstra bir özverili çalışıyordu ya insanlar? Şimdi memleket öyle bir hale geldi ki adam masanın başına oturup yukarıdan para yağmasını bekliyor. Evet. Yani memleketin gençleri öyle bir hale geldi ki hani adamı çalıştıramıyorsun. Bu da yine anne babaların suçu aslında. Biz çektik evlatlarımız çekmesin diye Doğru. evlatlarını mahvettiler aslında. Kendi evlatlarını ateş attılar, farkında değiller. Rahat alışmış. Adamın çalışması lazım. Biraz daha hani ağır iş yapması lazım vakti geldiğinde para kazanmak için. Ki memlekette hani şu anda dahi memlekette işçi bulamıyorlar. Doğru. Yani bir çobana adam veriyor 120 bin lira maaş neredeyse. Hiçbir şey yapamıyorsan git çobanlık yap da. Aynen. Yani çobanlığı hor görüyorlar. Lakin arkadaş o işi yapacak adam yok. 120 bin lira para veriyor. Ama adamın beklentisi masaya oturayım yukarıdan para yağsın bana. Bir şey de yapmayayım öyle. Elimde bir laptop olsun. Canım sıkılınca aşağı gideyim bir vape yapayım. Olmadı kızlara takılayım. Tinder'dan kıza sağa sola yazayım. Armut piş ağzıma düş Sonrasında diyorlar. Ondan sonra da ağlıyorlar işte iş yok diye. Maalesef. Neyse oralara fazla girmeyelim. sonra Türkiye'den sıkıldım diyorlar. Aynen. Türkiye'den sıkıldım kaçayım Aynen. diyorlar bir yerlere ama Ya ben küçüklüğümden beri çalışırım. Hani kendimi bildim bileli çalışırım. Ki hani çalışmak istediğimden. Ne kadar çok iş yaparsan o kadar çok tecrübe ve öğretin olur aslında. doğru. Adam hiçbir şey yapmıyor. Ömrü boyunca ana babası pohpohluya büyütmüş. Gelmiş belli bir yaşa. 2 ayağının üzerinde duramıyor ki adam. Hani bir nevi asalak gibi yetişmiş yani. Ki o adama da artık bu yaştan sonra bir şey yaptıramaz. Öğretemez. Girmez aklına. Doğru. Maalesef. Çocuğunuzu biraz daha ezin. Bırakın, parasız bırakın. Eline bu zımbırtıları vermeyin, oynamasınlar. Çıksınlar dışarıda oynasınlar. Değil mi? Aynen Sonra öyle. yani bu şekilde Dışarıda rahat hayatı dünya alışıyor. öğrensinler. Gitsin bacağını kırsın, elini kolunu kafasını kırsın. Gitsin bir şeyler yapsın dışarıda yani. Ama şimdikilerin hepsi el bebek gül bebek. Ne ahlak var, ne din iman var maalesef. Oralara girmeyelim fazla. Ay vay vay. Sonra farklı yerlere çekilmesin. Ya, hayırlısı olsun. Hayırlısı ve kolayı diyelim. Teşekkürler. Evet, sıra mezelerde. Lahmacun nasıldı? Ondan haber ver. Lahmacun gerçekten mükemmeldi ya. Dediğim Vallahi beraber hani mıyız? harbiden ayran Hocam şu ayranı bak Susurluğa git orada bulamazsın. o kadarı. O kadar söylüyorum. Şimdi buraya gelen arkadaşlar muhtemelen videoyu izleyen arkadaşlar olacak. Yorumlara yazın. Aslan Usta'yı tanıyanlar. Alnımız ak elhamdülillah. Eyvah eyvah. Şimdi ayrana bakalım bir ya. Tamam baba. Direkt böyle. Ne bir şey vardı ya bu. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok Anlatmaya gerçekten. gerek yok. Her şeyi de tuz Görüyoruz. oranı, yağ oranı böyle Aynen. köpüğüm yapıyor falan. Ekşiliği. Ekşiliği aynı şekilde. Bu yoğurdu nereden buluyorsunuz ki? Kendimiz yapıyoruz. He. A'dan Z'ye versiyonda çoğu şeyi kendimiz yapıyoruz. Yoğurdu kendin yapıyorsan o zaman olur yani bu. Peynirimizi de kendimiz yapıyoruz, yoğurdumuzu da kendimiz yapıyoruz. Mezelerimiz de var. Menüyü bir gösterelim mi? Gösterelim hocam.
Burada mezelerimiz, Meze çeşitleri. burada pizza çeşitleri. Pizza dediğim işte gözlemesinden lahmacununa, kıymalı pidesinden, işte ana kebaplarımız, Kebaplar var. Adana, şiş tavuk, şiş chicken, yayla kebap, Çorbalar lepşek, var. mantı. Mantımız ve lahmacunumuz aslında en çok satanlar burada. Aynen. Onun dışında zaten kabak tatlısı, Helva var. helvamız var, kabak tatlımız var. Ve içecekler var. Aynen. Normal sos. Olmazsa olmaz. Türk kahvesi olmazsa olmaz hocam. Onlar var. Aynen. Ya bildiğin Türk restoranı. Yani şey değil. Karışık değil yani. Bazı restoranlar oluyor. Arada Hint mutfağı falan da %100 koyuyorlar. Türk. Burada zaten benim olayım şey değil, hani turistler gelsin dükkana yemek yesin değil. Bu dükkanın olayı Bali'de yaşayan yabancılara bu noktayı, lokasyonu çok iyi bilirler. Sürekli de gelip yemek yiyip Burada spor yaşıyor. ederler. Ya, evet. Tabii turistler de illaki. Hele bizim Türkler, Avrupa'dan, Türkiye'den gelen Türkler Google'a yazdıklarında illaki gelip buraya da bir... Asyalılar biliyor mu artık burayı? Mesela Türk mutfağını. Ya, Türk mutfağını bilmeyen yok aslında hocam. Türk mutfağı dünyanın en çeşitli, en geniş menüye sahip, en lezzetli mutfağı aslında. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ki bizim coğrafyaya bakarsan Yunanistan olsun, Bulgarya olsun, onun üstü Estonya olsun, Moldova'ya kadar git. Evet. Hepsinin yemekleri bizim yemekler aslında. Doğru. Adamların yaptığı sadece tek şey baharatını değiştirip hani Aynen. kendi ağız tadına uygun baharatı kullanıp o yemeği öyle satmak. Mesela Doğru. şavurma diyorlar ya Arapların kullandığı. Evet. Ne bizim et tavuk döner, et döner aslında ama adamların kullandığı spice'lar, baharatlar farklılaşıyor memleketten memlekete. Ama Yunanlar direkt sonuna ki koyup satıyor, o ayrı bir şey tabii. Yunanlar iyi çaldı ama ya olayı. Geçen bir şey gördüm işte dünyanın en güzel yemeklerine sahip ülkeler. Yunanlar ikiye koymuşlar, Türkiye onu. Lan bütün yemekler Allah Türkiye. Allah. Arkadaşım adam sonunda baklava ki. Dolma ki. Meze ki, yaprak bilmem ki. ki. Meze mi? La havle ve la kuvvet. La olur da o kadar olmaz ya. Hani onlar da yine aslında Türk mutfağı ama yaptıklarını derler kendi bir baharatlarını harmanlayıp ya aslında bu şeyi gösteriyor baba. Hepimiz biriz aslında. Bizi ayrıştıran sınırlar aslında. Başka Evet. bir şey değil. Böyle siyaset. Yunan mutfakları var mı oralarda? Var, çok var. Türk mutfağı kadar var mı? Türk mutfağından daha çok. Yunan mutfağı. Ya, burada Yunan restoranı rahat 100'ün üzerinde vardır yani. Rahat 100'ün üzerinde. 100'ün üzerinde. Yunan restoranı vardır. Rahat. Çoğu da tanıdıktır, arkadaşlardır. Güzel Yemekler insanlar. aşağı yukarı aynı. Aynı. Dolma ki, baklava ki, yuvarlak ki çorbası vardı güzel diye. Öyle mi? Aynen. Ne o? Bu yine bir Yunan restoranı. İsmi neydi restoranın ya? Aklıma gelmiyor. Piti Denget'te. Adam hakikaten güzel yapıyor yemekleri yani. Böyle canımız çorba çektiğinde gidip orada çorba içiyoruz yani. Adam da biliyor Türk olduğumuzu. Direkt güler yüzlü karşılıyor zaten. Gezdiğin yerler vardı. Mest. Yemekleri çok güzeldir. Hakikaten çok düzgün bir arkadaştır. Mustafa abinin mekanına gitmiştim. Mustafa abi, evet. Korona zamanında hakikaten bizi Eski kurtardı diyebilirim. gruptansınız değil mi burada? Aynen. Ben Endonezya'da toplam 14 seneden beri buradayım ben işte. En eskilerden biriyiz. Pırıl'ın dükkanı çok güzeldir. Mustafa abinin yemekleri hakikaten bak korona zamanı bizi kurtardı. Ne yaptı mesela? Arkadaşım sen canımız çekiyor yemek, yapacak bir şey yok. Hani kuru fasulye pilav. Evet. Her zaman yapamazsın, vaktin de olmuyor. Restorancı olmamıza rağmen. Kuru fasulye pilavla bizi ihya etti diyebilirim yani. Allah razı olsun ondan da. Serkan abi açtı. Serkan Güzel abi, bir dükkan. aynen. O da burada çok eskilerden bir Dönerin tanesi. hakkını veriyor adam ama. Abi rahat bir şekilde söyleyebilirim. Onun yaptığı döner, Otur bir üstüne kilo ye döner yani. yapacak adam yok daha. Hani Vallahi bildiğin otur. Ankara döner. Otur. Otur ye yani. 1 kiloya yani. Hakikaten ye yani. Maşallah. Onun dışında başka Türk restoranlarında ne var ya? Nedret abinin yerini Onu görmedim. bilmiyorum. Sen. Ben Nedret abiyle daha tanışmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ama duydum ismini. Yaprak kebap ismiyle. Ya başka nereler vardı ya? Bizim yeni açanlar. Ne Uluwatu tarafında açılan bir iki tane daha var. İşte Özgür abinin mekanı var. Onunla görüşmedin herhalde. Görüşmedik. Evet. Turkish Corner diye açtı. Hayır, görüşmedik. Daha sonra Ubud'da yeni bir mekan daha açtı. Köz diye. Yemeğini falan yedim. Ha denedin mi? Denedim, evet. Sevmişsindir illa ki Güzel güzel yemekler Gayet güzel. yemek. Ambiyans falan, ortamı güzel. Aynen. Çalışanlar falan ilgili alakalı güzel yani. 14 yıldır buradasın, 20 senedir yaşayanlar var yani. Bir Türk vatandaşının sürekli olarak bir yerde bir yaşam kurması,
Vallahi hocam Allah'a şükür. Yani şikayet etmeyi sevmiyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Elimizde ne varsa onunla yetinmeye çalışıyoruz. Bali'de yaşamak güzel. Kendi açımdan. Ama ben soğuğu daha çok seven bir insanımdır normalde. Öyle mi? O yüzden dolayı arada bir böyle kaçamaklar oluyor. Biz Kintamani tarafı var. Buranın biraz daha yüksek. Hani o soğuğu almak istediğinde oraya sürüyoruz arabamızı. Orada sabahlıyoruz. Sabah güneşi de harika oluyor oradan. Öyle bir şey yok hocam. Dağların arasından, dağların sadece tepesini görüyorsun. Evet. Komple bulutlar yayılmış böyle. Oradan da güneş çıkıyor tepeden. Anlatamam ya. Vay vay. Kintamani. Gelenlere illa Kintamani. tavsiye ederim. Orada sabah 5 Konaklamaları var. Tabii. Da var. Küçük kamping çadır usulü ucuz He. yerleri de var. Hani 250-300 bin rupiye. O da ne yapıyor? 600-650 lira bir maliyeti var sanırsam. Tabii öyle bir aşırı bir luxury bir şey beklemeyin. Bizim derdimiz hani oraya gidip o soğuğu yemek. O yüzden dolayı çadırda kalıyoruz zaten. Ha, soğuğu yemek için çadırda kalıyor. Aynen. Erciyes'in soğuğunu özleyince bazen, memleket hasretine çökünce. Şimdi şey diyecek ki izleyen arkadaşlar, ya parası olan adamın da derdi başka değil. Estağfurullah. Ama böyle işte ya. Aynen. Aynen baba. Vallahi güzel. Benim bir oflu kardeşim vardı misal. O şimdi Amerika'ya taşındı. Ve gelir bir iki aya. Fazla kalmaz. Onunla birlikte misal çıkardık. Cuma akşam saat 6-7. Arabayı sürerdik artık nereye varırsak. Güneşi nerede ne derler? Rise. Nerede batırırsak diyorsun. Batırda değil ha. Doğumu. Ha, doğu mu? Kusura bakmayın arkadaşlar. Şey, adanın Bazen- bir yerinden bir yerine ne kadar sürüyor diyelim? Bir ucundan bir ucuna gitsen. Saat olarak. Singarca tarafına buradan sabah vaktinde çıkıp dersen bir 3 saat falan sürer. 3 saat. 3 saat daha sürer. 3-4 saat. Boydan boya adayı... Adayı boydan gez. boyaya gezeyim desen Gezilecek çok yer var ama adada. bir 8-9 saatte aslında adayı komple bir dolaşabilirsin arabayla. 9 saatte bir tamamlayabilirsin adayı. Peki yatırım için sadece işte Bali'nin genel olarak orayı insanlar biliyor. İşte Seminyak, Ubud vesaire, Uluwatu. Başka adanın böyle Ya keşfedilmemiş yerleri var mı? sizin adanın diğer tavsiyeniz? tarafları aslında adanın asıl hali. İşte Singarca tarafı, Lovina tarafı, Lokal insanlar. Bedigül tarafı. Bak Bedigül de çok güzel bir yerdir aslında. 2 tane gölün arasında, koca dağların arasında 2 tane göl. Bizim şeye benzer daha Karadeniz tarafları. Hakikaten direkt Karadeniz'i hatırlatır sana böyle yani. Uzun göl. Turistler var mı orada? Var çok var. Hele son 2 senede bayağı bir yatırım da yapıldı oraya. Bayağı bir luxury konaklama yerleri açıldı. İşte yatırım yapmak isteyen insanlar adanın diğer böyle Ya şimdi bilinmeyen yerlerine Bali'ye gelen baksınlar insanlar da direkt hani Bali'nin içinde olayım. İşte Bali'nin merkez taraflarında Merkezi. olayım dediğinden dolayı dışarıya yatırım fazla olmuyor. İşte bu Singaraja, Amet vardır misal, Karangasam diye geçer. Böyle bir güzellik yok hocam ya. Sadece minus'ı, eksi tarafı sahilinin taşlı olması. Ama onun dışında snorkeling'dir, diving'dir, hani nature'dır, doğallık, dağlar, taşlar, doğal bitki örtüsü falan hakikaten yaşanılacak yani. Tabii kadar. ne aradığına da bağlı. Şimdi orada aşırı sessiz, sakin. Bura misal Seminyak tarafı 24 saat çalışır. Ubud akşam 10'da hayat biter. Onda bitiyor orası. Ya. Burası bu taraflar genelde işte aşırı şehirleşmiş işte day beach club'lar, işte night club'lar, şunların bunların olduğu, Jungle hayatın tarafları 24 özellikle. saat devam ettiği burası işte Seminyak, Canggu, Brava, Petit Tenget. Bu taraflar. Uluwatu son zamanda bayağı bir revaca geçti. Evet. Ada öyle bir ada ki misal ben buradan çıkıp Uluwatu'ya geçtiğimde direkt kendimi hani İstanbul'dan Bodrum'a gitmiş gibi bir Doğru. hissiyat alıyorsun. Buradan çıkıyorum Ubud'a giriyorum. Direkt sanarsın ki hani başka bir memleket. Doğru. Sanki Karadeniz'desin gibi. Hani adanın belli yerleri var. İşte Ubud'dur, işte Canggu'dur, Seminyak'tır, Uluwatu'dur. Bunların hepsi bir ada içinde. Lakin hepsinin sana verdiği hissiyat tamamen farklı. Doğru. Hakikaten farklı. Her lokasyonun kendine özgü Bir enerjisi var. alımı var. Aynen. Bir albenisi var yani. O zaman gelen arkadaşlar, yatırım için gelen arkadaşlar bir baksınlar abi, adanın Yatırım etrafına için da gelen baksınlar. arkadaşlar bir gelsin, baksın, dolaşsın. etrafı da bir 2-3 gezsinler ayı yani. gezsin. Bir fiyat araştırması yapsın. Sadece Seminyak, Ubud, Yani. Canggu tarafları Olay değil de. sadece buralarda bitmiyor. Aslında adanın diğer taraflarına yatırımlar hem daha ucuz
Doğru. Daha az maliyetli ve daha az stresli. Tabii uzun zamana yayma kaydıyla diyebiliriz. Doğru. Ya adam şimdi Türkiye'den çıkıyor, oradan sıkışmış, eyvallah. Stres, şu bu vesaire. Geliyor, burada iş yapayım diyor. Parayı da getiriyor. Memleketteki bütün A'dan Z'ye malzemesini satıyor, alıyor parayı, burada iş yapacağım diye geliyor. Adamda öyle bir hayal oluyor ki kafasında, sanarsın ki o parayı bir senede çıkartacak. Öyle bir iş dünyanın hiçbir yerinde yok abi. Yani herkes rızkını yer derler ya, kimin rızkının nerede olduğunu bilemez. O Evet. yüzden dolayı ayağını yorganına göre uzat derler ya bizim orada baba. Hesabını iyi yap yani. Gel bir bak, bir gez gör, fiyat araştırmanı yap, ondan sonra karar ver. Aynen, anlık kararlar. Ondan önce de hani senin az önce dediğin gibi. Mesela adam Türkiye'de şirket kurmak istiyor. Şirketi kuracak olan adamın umurunda olmaz. Parasını alır, işine bak. Aynen öyle. Ama arkadaş buraya bir gel, bir bak, ondan sonra kuracaksan o şirketi kur. Hani bir ön izleme yap, bir araştırma yap, fiyat araştırması yap. Boşu boşuna kendi ayağına sıkma Ne iş yapacaksın, nerede yapmayı Aynen. düşünüyorsun, hangi bölgede? Adam geliyor buraya. Abi diyor işte şu kadar param var. Diyorum. Ne iş yapacağım bilmiyorum. La havle. Şimdi herkese de söylenmez o olay. Herkese de söylenmez yani Ya şimdi. kötü niyetli olsan her türlü. İşte Ama onu Allah diyorum yani. korusun. O yüzden dikkat etmeleri gerekiyor. Böyle şu kadar param var falan ne iş yapacağını. Aman. 2 dakikada bir şey satarlar yani. Hiç affetmezler. Ya tabir vardır yani bizim memlekette. Şirketini de Hani açarlar. elini veren kolunu kaptırır. Burada elini var, tüm vücudu götürürler. Affetmezler. Endonezler güzel insanlardır, saygılı insanlardır. Ama aşırı rahat insanlardır. Onların aşırı rahatlığı seni strese sokabiliyor aslında, farkında olmadan. Evet. Trafik dahi bunun içinde yani. Peki Endonezler şey yapıyor mu böyle, duydun mu? Dolandırma falan yapıyor, var mı? Çıkıyor mu? Ya her millette var. Her millete. O her millette var ama sadece Endonezler olarak. Ya sıfır oran değil yani. Ya sıfır oran değil tabii ki illa. Hani Vallahi eline koluna sağlık. Çok iyi. Humus, buna ne demiştik? muammara. Muammer ha. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan. Yani 4 gündür buradayız. Tatil mi? Tatlı yemekten bir hal olduk. Buraya kendimiz zor attık. Hanımın tarafı devamlı gelip gidiyor buraya. Aynen. Bana Zaten liste bir verdiler. geçmiş var. Dediler ki oğlum bak bunları Bunları ye. yiyeceksin. Aynen. Listesi var bende. Hazır listeyle geldim. Listeyle geldim buraya. Yani verilen listenin şu anda daha yarısındayım. Ah. Tabii. Ama nasıldı abi? Güzel yemekler Çok değil güzel mi? yemekler. Alışkın olmamana rağmen hakikaten Yok, güzel yemekleri güzel. var. Allah bari yani güzel Endonez yemek mutfağı yapıyorlar. hakikaten değişik, güzel bir mutfak. Endonezya yemekleri güzel ama yani sürekli oldu mu? İlle de Bizim vatanım, mutfak ille abi de ya. vatanım diyor. İlle de vatanım, ille de vatanım. Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Yani tabii farklı kültürlerin yemeklerini de yemek lazım ama yemeği gibi Yok. yiyecek arkadaşlar hazırlıklı olsun. Bir de bu Türklerin evlenme isteği var. Endonezya'da evlenme olayı şu an büyük bir revaçta. İki kere düşünün derim. Çok yani. mu ucuz kız alıp gitmek? İki kere düşünün derim. Ya da ne bileyim hayat mı ucuz? Ya ben o kadar çok hikaye duydum ki. Türk şimdi kızlarından daha mı kolaylar anlaşmak? Anlatılanların arka tarafı da var. Onu bilmek lazım. Şimdi insanlar buraya geliyor diyor işte Endonezyalı, hatta televizyonlarda da haberleri de çok çıkmıştır. Evet, son Adam dönemde bir haber Türkiye'den oldu. çıkmış Endonezya'nın bilmem ne adasına, hani adaya şey bile yok, ne derler? Uçak Papağaya dahi. gitmiş ya da. Adam tekneyle gidiyor. Kırık dökük bir tekneyle. Ya sorma, gördüm onu. Adamlar da böyle bir karşılıyor ki bunu, hani padişah geldi. Başbakan mı geldi bir? Başbakan geldi hesabı. Ya Endonezya Müslüman ülke. Öyle Eyvallah. karşılıyorlar mı? Eyvallah. Şey mi, Türk geldi diye mi yoksa fark bule, etmiyor? yabancı. Yabancı Bir biri de paralı üstüne adam. Müslümansan paralı adam. Bir de paralı adam geldi diyor Ya ya. beyazsan zaten adamlar direkt seni Bule paralı diyorlar. olarak görüyorlar. Bule diye geçiyor. Aynen. Tavsiye eder miyim? 2 kere düşünün dedim. Hani iş muhabbetinden de konuştuk ya. Hani gel gör, bir 2-3 ay Evet. geçir. Hani bizim memlekette şöyle vardı. Söz zamanı, nişan zamanı, sonra evlilik olur. Bazı haberler geliyor. Misal çocuk işte aile buradan para istiyor. Düğün masrafı şusu busu diye. Para mara gönderme. Gel gör, belli bir zaman Ama geçir. gönderiyorlar bizim erkekler, bizim milletin erkekleri mi diyelim artık. Güzel bir açıklama vardı, onu şimdi burada yapamayacağım. Para gönderiyorlar, evleneceğim Göndermeyin diye. arkadaşlar. Gelin Sonra görün. geliyorlar, ortada kız bile yok. Yani Aynen. kıza da ulaşamıyor. Gelin ondan sonra. görün, belli bir zaman geçirin. Tanışın, aklınıza yatarsa ondan sonra evliliği düşünün.
derim. Dolandırılan var mı, hiç duydun mu? Var. Evlenmiş, evlenmeden önce. Var. Çok var. Var mı örnek? Hatta başına bundan daha İsim fazla vermeden. olaylar gelen insanlar da var. O yüzden dolayı Türk kardeşlerime diyorum ben buradan. Dikkat edin abi. Öyle hani Müslüman, işte başka bir ülke, Müslüman kadın deyip direkt balıklama atlamamak lazım. Temkinli olmak lazım. o zaman. Temkinli olmak lazım illaki. Niye bizim Türkler özellikle burayı çok tercih ediyor? Kolay mı burada evlenmek? Kolay, aşırı kolay aslında. Burada diyorlar ki mesela bir kıza evlenme teklif ettiğinde tamam diyorlar. Sen Kurtuluş mu oluyor? bir nevi kurtuluşsun. Bilet Hani gibi. senin yakışıklı olup olmaman önemli değil. Beyazsan zaten direkt revaçtasın. Öyle bir şey var. 1-0 önden başlıyor. 1-0 önde baş. Bunun daha farklı açıklamaları var da ona da girmeyeyim ben burada şimdi. Üstü kapalı. Boş ver. Kapalı anlatsam bile açılır direkt. Bizim memleketin insan şeydir da lep demeden Çorum der. Evet. Yani bilmem anlatabildim mi? Evet, evet. Sonrasında geliyorlar buraya. Başları ağrımasın. Ağlamasınlar. Dikkat etsinler. Dikkat etsinler. Yani dediğim gibi Para o kaptırmasınlar memlekette kimseye. de vardır yani bir söz zamanı, nişan zamanı, sonra evlilik. Hani bir karşındaki insanı bir tanıman lazım. O yüzden burada burada öyle evleneceksen yabancı bir memlekettesin. Senin herhangi bir şekilde hiçbir hakkın zaten yok. O yüzden dolayı 2 defa düşünmen lazım o işi yapmadan önce. Mutlu olabiliyorlar mı peki evlenenler burada? Şimdi işte haberlerde ya da sosyal medyada genelde gördüğümüz evlilik bölümleri. Evet. Son tarafı genelde yoktur. Evlenene kadar evlendikçe. %50-60'ı mutsuz biter diyebilirim. Birkaç ay sonra Ya. Başınızı ağrıtmayın arkadaşlar. evli misin? Ben bekarım elhamdülillah. Öyle mi? Burada evlenmeyi düşünmedin mi? Hiç düşünmeyin. Hani buralıyla bir evlenmeyi Türk'le hiç ya da düşünmeyin. başka bir Avrupalıyla ya da bir Endonezyalıyla. Ya, Müslüman olur. İlla ki Müslüman olması lazım ama. Ama Endonezya ile evleneyim diye aklımdan herhangi bir şey bu zamana kadar geçmedi elhamdülillah. Çünkü o kadar çok şey gördüm ki hani gördüğün şeyin senin kendi başına gelmesini istemiyorsan, biraz da kafan açıksa, kafa çalışıyorsa Dikkat etmek lazım. yani yapmazsın. Milletin yaptığı hataları görüyorsun. Hani ya gördüğün hatalar üzerine rağmen halen oraya gidiyorsan o da senin abuzelliğindir diyelim. Evet, o konuda evlenmeden önce buradan yine söyleyelim de kimseye para göndermesinler. Ya, Evlilik aşamasında kesinlikle, işte kesinlikle nikah kimseye kıyıyor, para bilmem gönderme. ne diye ya da şirket açacağız size bilmem falan, dikkat Ya. edin abi o işlere, hani biraz şey işleriz. Bence Buraya gelip görmeden gel gör, ondan sonra elini cebine kararını atmayacaksın. ver, O kadar ne iş basit. yapacaksın, hangi Aynen. bölgede yapacaksın, hangi sektörde iş Aynen. yapacaksın. aynen. Onları kendin test et. Ha buraya gelip şöyle de yapma. Şu kadar param var ama ne iş yapacağım bilmiyorum deme, tokat yersin Ha, ağzını. onu da yapmayın, evet. Kimseye söylemeyin cebinizdeki parayı. ya aynen. Cebinde Çünkü şu kadar param herkes var. iyi niyetli değildir. Yani yanlış adama denk gelirsin, affetmez, alır paranı Ya, götürür. ama Yılların adam emeği yarın da- heba olur yani. Tabii yarın düşünme ya, adama Ya. denk gelirsin. Adam hani buradan bugün ne vurduysam vurdum der. Aynen. Yarın gider başka bir bölgede yapar bunu. Niye baba diyorlar, öyle diyelim. Ha. Yardım yapmayı sevdiğimizden dolayı diyorlar. Kendi yetimhanemiz de var burada elhamdülillah. Onun ne dışında güzel. Avustralya, Bali arası Heart to Hati diye bir vakfımız var. Ki onlarla birlikte işte Ramazan'da 3000-5000 kişiye kadar Oo, ne güzel. Ramazan paketi dağıtımı, Kurban Bayramı'nda yine keza aynı. Fakir ailelere. Ya geçen sene misal Kurban Bayramı'nda elhamdülillah 52 tane büyükbaş kestik. Hepsini de kendimiz kestik. Kendim kestim. Bu etler Allah'a şükür adanın her noktasına ihtiyacı olan bütün insanlara, hani Müslüman, Din ayırmadan. Müslüman olmayan ayrılmadan, misal Balililer Hindudur. Hindudur, o yüzden çoğu dana etini yemez. Onlara da kestiğimiz keçi etlerinden bir şekilde nasiplendirdik elhamdülillah. Ne güzel. En güzel. Ayrıyeten sel, işte doğal afet durumunda geçen daha 1,5 ay oldu gerçi. Evleri yıkılan bütün arkadaşların Evet. evlerini, tadilatını halen devam ediyoruz. 7 ailenin evini Vakıfla beraber değil mi? Vakıfla beraber tabii. Tek başımıza değil. Bu Daha- vakfın içerisinde buradaki Türk vatandaşları mı dahil, burada sürekli kalanlar? Yok. Bizim vakfımız Avustralya'daki ablalar diyelim. Türkler mi yine? Ya Türkler. Yani Türk'ün dışında yani başkasının derdini görüp Bizim buradaki dertlenen Türk, yoktur yani. Türk abilerimiz, ablalarımız girmedi mi olayın içinde, yoklar mı? Burada fazla yok.
burayı, Bali'yi ben hallediyorum genelde bütün işlerini. Ya zaten şöyle söyleyeyim. Bu ablalarla biz tanışmadan önce, Güzin abla, Birgül abla, bunlarla biz tanışmadan önce ben kendim yapıyordum bu işleri. Onlar da geldiler, başladılar, burada yapmaya başladılar. Evet. Ayrı ayrı yapana kadar birleştik. Hep beraber yapıyoruz elhamdülillah. Kendi yetimhanemizi de kurduk burada. Şu an yeni bir ambulans aldık. Aldığımız ambulans da burası Hindu. Ambulans aldınız. Ya, Çok aynen. Burası Baliniz, Hindu Evet, genelde evet. yoğunluk. Burada çalışanların çoğu inşaat sektörü olsun, küçük işler diyelim. Java'dan gelen Müslümanlar. Allah korusun başlarına bir şey geldiğinde adamların cenazesini kaldıracak ne paraları var ne de yani cenazeyi memleketine gönderecek parası var. Onu gördük, o eksiği gördük. Bir ambulans aldık elhamdülillah. Güzel bir ambulans. VVIP diyebilirim yani. Hakikaten güzel bir ambulans yaptık. ücretli mi servis yapıyorsunuz? Ücretsiz. 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 Bu güzel bir yani. nokta. Müslüman, gayrimüslim fark etmez. Kimin ihtiyacı olursa ücretsiz bir şekilde bu ambulans servisini adadaki insanlara Adanın nereden, sağlıyoruz. neresinden geldiyse Problem yok. ada içerisinde Ama yapıyorsunuz. tabii onun dışında ambulansın da kendini çevirmesi lazım. O yüzden dolayı arada sırada da ambulansı kiralayıp bir gelir elde edip o gelirle de Bir kaynak oluşturmak için. parası olmayan insanların masrafını karşılayarak hallediyoruz Allah'a şükür. Güzel. Öyle Bu söyleyeyim. ama güzel bir fikir. Onu nasıl? Nereden çıktı Okul bilmiyorum. yaptırdık. Diyeyim. Öyle mi? Yetimhane yapacaktık. O planı şimdilik erteledik. Küçük bir hastane yapacağız ileride inşallah. Singaraca tarafında. Oradaki insanların daha çok ihtiyacı var. Niye burada baba diyorlar belli oldu biraz. Ha, eyvallah. Biraz da şey de var, asabiyet de vardı da onu bize gösterelim. Onunla Onunla ilgili var mı be anınız falan? Anılarınız var mı? Hangisiyle baba? Bu asabiyetle alakalı yaşadığınız şey. Ada tanır. Güzel bir sohbet oldu. Eyvallah. Aslan babayla. Estağfurullah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Güzel bir ederiz. şekilde ağırladı. Ayağınıza sağlık sizin de. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Videonun sonuna geldik. Yorum yapmayı, yorumlarınız çok önemli. Severek izlediğiniz videoları da sevdiklerinizle paylaşarak bize daha fazla destek verebilirsiniz. Like tuşuna basarak ve abone değilseniz hala abone olarak yine desteklerinizi verebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Selamünaleyküm. Bay bay. Eyvallah.